Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün pamuk makrome ipinden çok güzel bir mini bag yapacağız. İhtiyacımız olan malzemeler 250 gram, yaklaşık 250-300 gram kadar makrome pamuk iplik, makasımız, 4 numara tığ numaram, bir tane işaretleyicim. Çok kolay olacak. Hadi hazırsanız başlayalım. Bu makrome iplerde şöyle bir sorun oluyor. İçi bir türlü çıkmıyor. Bunu siz de yaşıyor musunuz bilmiyorum ama sonra da dolaşıyor. O yüzden biraz başlayamadım. Dışarıdan başlıyorum. Şöyle ipimin kalınlığını da göstereyim size. Bir tane de kedi. Öncelikle ipimi tığıma bağlayarak başlıyorum. Ve orta gevşeklikte 10 tane zincir çekiyorum. Şimdi 10 tane zincir çektik. Sık iğne çekeceğiz ve bu sık iğnelerimizi buradaki yüzeye değil, sırtında bulunan bu tepelere yapacağız. Bir tane zincirimizi atlıyoruz ve şuradaki tepelerin içine birer tane sık iğne yapıyoruz. Sıra sonuna kadar 9 tane yapacak. Eğer ben burayı kaçırırım derseniz şuraya bir işaretleyici takabilirsiniz. 9 tane sık iğne yaptık. Dönüşlerde bir tane zincir çekiyoruz. Diğer tarafına dönüp buradaki 2 tane başa batıp tekrar sıra sonuna kadar 9 tane sık iğne yapıyorum. Direkt başa batıyorum. Toplam bu sık iğne sırasında 22 tane yapacağız. Dönüşlerde bir zincir çekiyoruz. Bunu unutmuyoruz ve her başağın tepesine bir defa batıyoruz. Yani şuradaki sıralardan 22 tane olacak. Şimdi ben 22'ye tamamlayıp size boyutlarını paylaşacağım. 22 sırayı tamamladım. Ölçüleri paylaşalım. 18 santim tabanımız ve 7,5'a yakında enimiz var. Ama şöyle bir şey daha var. Şimdi biz bunun etrafına bir sırada sık iğne gideceğiz. O yüzden birkaç milim daha oynayacaktır. Şimdi ona da başlayalım. Siz derseniz ki ben daha büyüğünü yapmak istiyorum. Buradaki sık iğne sayısını arttırabilirsiniz. Mesela ben 10 yaptım. Dönüşü 1'e bıraktım. 9 sık iğne üzerinden yürüdüm. Daha büyük isterseniz de 10-15 şeklinde ilerletebilirsiniz. Önemli olan şuradaki 2 ve 2'nin katları şeklinde ilerlemek. Çünkü birazdan boşluklara o şekilde gireceğiz. Ben 22'de bıraktım. Hani büyütmek isterseniz de 24-26 şeklinde de boyunu uzatabilirsiniz. Şimdi bu 22. sıramızın son kısmıydı. Bir tane zincir çekiyoruz ve işimizi şu şekilde ters çeviriyoruz tekrardan ve köküne bir tane sık iğne yapıyoruz. Burada karıştırmamak adına işaretleyicimizi takıyoruz ve bu köşeye gelene kadar birer tane sık iğne yapacağım. Köşeye geldim. Buradaki köşeye 2 defa batacağım. Gövdeye çıkarkenki tek arttırmamız bu. 2 defa batıyorum. Ondan sonra bu zaten bu köşeye batmıştık. Her sık iğnenin karşısına denk gelen hizaya birer tane sık iğne yapıyorum. Bu buraya. Bu da buraya. Sıramın sonuna kadar aynısını tekrarlayacağım. Her sık iğne sırasının bittiği yere birer tane sık iğne batacağız. Burada da köşeye geldim. Toplamda şu iki arttırma dışında 21 tane sık iğnemiz var. Tam şu köşe kısmında tekrar 2 tane arttırma yapacağım.
hemen şuraya batacağım. Şu bu görünen boşluğa. 1 ve 2. Bu köşeye kadar hepsinin başına birer tane batacağım tekrar. Tam köşeye geldim. Burada da 2 tane arttırma yapıyoruz. Ve sonra tekrar her sık iğnenin karşısına gelen boşluğa, uzun kenar kısmında birer tane sık iğne batıyoruz. Bunda da işaretleyicime kadar aynısını tekrarlayacağım. Tam şu karşılara gelen yerlere birer tane sık iğne. Burada da sıramın sonuna geldim. Buraya daha önce zaten bir tane batmıştık. İşaretleyicimizi çıkartıyoruz. Ve ilmek kaydırma yapıp bu sıramızı da kapatıyoruz. Sık iğne ile olan kısmımız bitti. Şimdi genel olarak daha doğru bir şekilde taban genişliğini söyleyeyim. 8 santim ve 20 santim üzerine çantamızın gövdesini öreceğiz. Şimdi burada 4 tane zincir çekiyoruz. 2, 3 ve 4. Ardından tığıma ipimi 2 defa doluyorum ve aynı köşeye, yani tam şunun olduğu köşeye üçlü trabzan yapıyorum. 1, 2 ve 3. Tekrar tığıma doluyorum 2 defa. Yine aynı boşluğun içerisine 1, 2 ve 3. 3 tane üçlü trabzan yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3. 3 tane boşluk bırakıp dördüncüsüne sık iğne yapıyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum. Tığıma ipimi 2 defa doluyorum. 1, 2, 3, 4. 3 tane boşluk bırakıp dördüncüsüne üçlü trabzan yapıyorum. Tığıma doluyorum ve tekrar üçlü trabzan yapıyorum. 3 tane üçlü trabzan yapıyorum. 3 zincir. Tekrar tığıma doluyorum 2 defa. Yine aynı boşluğun içerisine 3 tane üçlü trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. 1, 2, 3 ve 4. Dördüncü boşluğa sık iğne yapıyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum ve burada yaptığım işlemin aynısını tekrarlıyorum. Bir zincir, 3 tane üçlü trabzan, 3 zincir, 3 tane üçlü trabzan. Bir boşluğun içerisine. 3 tane boşluk bırakıyoruz. Dördüncüsüne sık iğne ile geçiş yapıyoruz ve buradakinin aynısını tüm taban boyunca, yani şuraya gelene kadar aynı şekilde devam ediyoruz. Toplamda 8 tane olacak şu çiçeğimizden. Buraya da geldiğimizde beraber birleştirmesini yapacağım. Sıramın sonuna geldim. Yaparken de söylemiştim. Bu çiçekten toplamda 8 tane olacak demiştim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. çiçek. Bu kısmı beraber yapalım dedim. Eğer vermiş olduğum sayılara sadık kalırsanız sizinki de aynen böyle çıkacaktır. Şöyle yaklaştıralım. En son bir zincir çekmiştim. Tığıma ipimi 2 defa doluyorum ve 1, 2, 3. Bu da ilk yaptığımın köküne denk geliyor. Buraya batıyorum. 2, 3 battım. Tekrar doladım. 1, 2, 3. Ve bir tane daha. 1, 2, 3. 3 tane yaptım. Ardından 1, 2, 3. 3 tane zincir çekiyorum ve ilk çekmiş olduğum zincir grubunun tepesindeki başağa
ilmek kaydırma yaparak sıramı bu şekilde kapatıyorum. Toplamda 8 tane çiçeği çantamın tabanına yerleştirmiş oldum. Şimdi bu çiçeklerin, yani şu an yarım çiçek şeklindeler, tamamlayacağız. Üzerinden ilerleyeceğiz. Şimdi bir üst sıraya geçiyorum. Burası bizim bıraktığımız yerdi. Burada yapacağımız işlem, yine 4 tane zincir çekiyorum. 2, 3 ve 4. Ardından yine tığıma ipimi 2 defa doluyorum ve hemen altında zincir çektiğim yere şu şekilde batıyorum. Batıp 1 2 tane geçirip beklettiriyorum. Tekrar tığıma ipimi 2 defa doluyorum. Bu sefer ikincisine 1 2, tığımda 3 tane oldu. 1 2, buraya batıyorum. Yani şu alttaki 3 tane üçlü trabzanın hepsinin bu şekilde arkasından ipimi geçiriyorum. 2 defa batırıyorum. İlk ilmeğimle beraber toplamda 4 tane ilmek kaldı tığımda. Tığıma 2 defa ipimi doluyorum. Şu ara kısımdayız. Burada yapacağım işlem, burayı direkt atlayıp bir sonraki yaprak kısmına geçiyorum ve aynısını tekrarlıyorum. 2 tane geçirdim ve beklettim. Tığıma doluyorum. Tekrar geçiriyorum 2 taneyi. Beklettim. Tığıma doluyorum ve tekrar geçiriyorum. 6 tane üçlü trabzanın arkasından geçirdim ilmeklerimi. İlk ilmeğimle beraber toplamda 7 tane ilmek oldu tığımda. Bunların hepsini aynı anda çekip kapatıyorum. Ve bir tane de zincir çekiyorum. Aynen bu yapacağımız işlem. Alttaki 6 taneyin arkasından geçirerek yarım yarım aldık ve kapattık. Burada yine 4 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4 ve bir alt sıradaki şuradaki tepe boşluğuna batıp bir tane sık iğne yapıyorum. Tekrar 4 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4. Şurada yaptığımız işlemin aynısını şimdi şuradaki 3 altı çiçeğe yapacağız. Tığıma ipimi 2 defa doluyorum. Önce buna, birinciye 2 tane geçiriyorum. Bir tanesi kalıyor. Tekrar tığıma doluyorum. Bir tane kaldı. Bunda da bir tane kaldı. Şu aradaki sık iğneli olan kısım. Direkt buradaki üçlüye geçiş yapıyorum. 2 defa doluyorum. Buradaki 3 tanesine de aynısını yapacağım. 2. Bir tane daha alıyoruz. Ve toplamda tığımda 7 tane ilmek kaldı. 2, 4, 6, 7. Bunların hepsini birden çekiyorum. Ve burayı kapatıyorum. Burası da aynısı oldu. 4 tane zincir çekiyorum. 3, 4. Şuradaki bir alt sıradaki 3 tane zincir çektiğimiz yer burası. Buraya sık iğne yapıyorum. Şimdi biz burada hep aynısını yapacağız. 4 tane zincir çekeceğim. Bu 3 tanesine arkalarından batıp tığda bir tane ilmek bekleteceğim. Burada hiçbir şey yapmıyorum. Direkt buraya geçiyorum. Burada da aynısını. Bu 6 tane üçlü trabzanı birbirine bağlıyoruz. Sonra hepsini birden çekip 4 zincir çekip buraya sık iğne yapıyoruz. Yani şu ikisini de gösterdiğimin aynısını sıramın sonuna kadar, buraya kadar tekrarlayacağım. Buraya gelince de beraber nasıl sırayı kapattığımızı göstereceğim. Sıramın sonuna geldim. 4 tane zincir çektim. İlk yapmış olduğum kısma gelip bir tane ilmek kaydırma yaptım ve birleştirdim. Bu kadar.
Ve çantamız yavaş yavaş gövdede forma gelmeye başladı. Hep şuradaki iki işlemi üst üste ekleyerek tekrarlama yapacağız. Şurada boşluğa batış kısmını da göstermek istiyorum sizlere. Burası bizim birleştirdiğimiz yerde. Bir tane zincir çekiyorum. Tığıma ipimi 2 defa doluyorum ve şu boşluğun içerisine 3 tane üçlü trabzan yapıyorum. Bakın böyle. Artık çiçeğin üst gövdesini tamamlıyoruz. Ardından 3 tane zincir çekiyorum. Tığıma tekrar ipimi 2 defa doluyorum. Yine buradaki boşluğun içerisine 3 tane üçlü trabzan yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Ve bakın buradaki gruba sık iğneyi bir alt sırada yaptığımız yine sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Ve şurada yaptığımın aynısını burada da yapıyorum. 2 defa doluyorum. Şu göbeğindeki boşluğun içerisine 3 tane üçlü trabzan yapıyorum. Üç tane zincir çekiyorum. 2 defa doluyorum ve şu boşluğun içine 3 tane üçlü trabzan. Tüm sıra boyunca bunu yapacağım. Sıranın sonuna kadar. Zaten 8 tane çiçeğimiz vardı. Bunu da 8 defa yapmış oluyoruz. Bir zincir. Buradaki ilk alt sırada çekmiş olduğum sık iğnenin tepesine bir tane de sık iğne yapıyorum. Bu kadar. Bakın çok güzel görünmeye başladı bile. Hepsinde aynısı. Bir zincir, 3 tane üçlü trabzan, 3 zincir, 3 tane üçlü trabzan, bir zincir, sık iğne. Buraya gelene kadar aynısını yapacağız. Burada farklı bir kaydırma yöntemi var. Onu da göstermek istiyorum. Ondan sonra gerisi hep aynı şekilde ilerleyecek. Burada da sıra sonuna geldim. Bu farklı dediğim kısım. Bu şekilde bir birleştirme yapmamıştık. Şimdi bu ilk çekmiş olduğum sık iğnenin olduğu yere bu arada bir zincir çektim. Buraya ilmek kaydırma yapıp bu sıramı kapattım. Bakın. Ardından şu tepeye kadar ilmek kaydırma yaparak geliyorum. 1 2 3 ve 4. Bundan sonra yine şu alttakini yapacağız. Buradaki birleştirme yöntemi biraz farklıydı. 4 tane zincir çekiyoruz. Yine tığımıza ipimizi doluyoruz. Bu alttaki üçlü trabzanların arasından geçip tığımızda bekletiyoruz. Buradakilerde de aynısını, şu ilk çiçeği tekrar göstermek istiyorum. 2 3 diğerine geçtim. Şu arayı atladım ve diğerine geçtim. 4 5 ve 6. Ardından hepsini tek seferde çekiyoruz ve burayı kapatıyoruz. 1 2 3 4. 4 tane zincir çekip bir alt sırada yapmış olduğumuz bu 3 tane zincirin tepesine sık iğne yapıyoruz. Bakın. Bunu 2 alt sırada yaptık. Burada değil, bir sonra öncekinde yapmıştık. Tüm sıra boyunca aynısını tekrarlayacağız.
Buraya gelince de birleştirme yöntemimizi göstermiştim. Şuraya kaydırma yaptık. Buradaysa direkt sık iğne olarak tamamlayacağız, kapatacağız sıramızı. Ben toplamda bu sıralardan 8 tane yapacağım. Zaten 1, 2, 3 tanesini yaptım. Dördüncüye başladım. Üstüne bir 4 sıra daha gittikten sonra çantamızın gövdesi tamamlanmış olacak. Ağzını kapatıp askılamasını yapacağız. Şimdi ben çantamı birazcık üreteyim. Ürettikten sonra geri kalan kısmını beraber yapalım. Ve arkadaşlar çantamın gövde kısmı bitti. Bakın belirgin belirgin çiçeklerimiz artık görünüyor. Siz isterseniz bunun üzerine daha da uzatabilirsiniz. Daha büyük yapmak istiyorum derseniz. Bu mini bag olduğu için, küçük çanta olduğundan dolayı bu boyutun ideal olduğunu düşündüm. Ve burada bıraktım. Size ölçülerini de söyleyeyim tam bir şekilde. 17 santim. Şöyle bastırırsam eğer 21 santim ölçüsü. Bakın içi de oldukça geniş. Yine telefon kılıfımla bir deneme yapayım size. Daha bitmedi de bir göstereyim bakın. Gayet rahat. İçine her şeyi sızdırabilirsiniz. Şimdi bu modelin kısmı bitti. Ama üzerine bir de böyle görünmemesi için bir sık iğne serisi yapacağız. O da çok kolay zaten. Burada ne kadar ip harcadığımı da size göstereceğim. Kalan ipim oldukça az oldu çünkü. Şimdi burada bırakmıştım. Şöyle yaklaştırayım. Şu boşlukların içine 4 tane sık iğne yapıyorum. Zaten 4 zincir çekmiştik hepsinde. 4 tane de sık iğne yapıyorum. Şuraya hiç batmıyoruz. Direkt boşluğa geçiyorum. Sık iğne yapıyorum. Sadece bir sıra. Buraya kadar aynısını yapacağım. Sonra çantamızın askılama kısmına geçeceğim. Sık iğneyi de çevirdim çantamın etrafına. Bir güzel topladı. Şimdi askılamayı göstereceğim size. 2 tane küçük askı yaptım. Bu arada buna çift karides diyorlarmış bu askı yöntemine. Bunu da yeni öğrendim. Ben genelde halat askı diyordum ama çift karides askı diye geçiyormuş global dilinde. Bundan toplamda 43 santimlik olacak şekilde 2 tane yaptım. Şu şekilde tutmak için. Bir de dikmeyeceğim. Bunu bağlama yöntemiyle yapacağım için başlarken ucuna şöyle bir buçuk karış kadar ip bıraktım fazladan. Bunun yapılışını daha önceki videolarımda göstermiştim. Bir tane de çapraz askı kullanmak isteyenler için 100 santimlik olandan yaptım. Şimdi bunların bağlamalarını sizinle paylaşalım. Burada yine tığıma ihtiyacım olacak. Bu küçük askı. Şu şekilde göstereceğim. Bakın burada bir tane var. Burada da bir tane var. Şu alttaki geçişlerden. Birinin şu tam deliğinin olduğu yere batıyorum. İpimi buradan çıkartıyorum. Bu şekilde. Böyle tuttum. Sonra bunu buradan alıyorum. Bu arkadaki askımın etrafına doluyorum. Böyle. Üç dört defa doladıktan sonra yine aynı boşluğun içerisinden şöyle önden çok pardon. Şöyle ön tarafa geliyorum. Tekrar geçiriyorum. Bakın böyle. Bu şekilde geçirdim. Sonra iç kısmını açıp bunu buraya bağlayıp mutlaka düğüm atın. Bağladım. Sonra buradaki iplerimizin altından yediriyorum. Bu kadar. Şöyle biraz saklayalım. Bir de buradan kesiyoruz. Bu kadar. Askılama yöntemi. Şimdi buna da aynısını yapacağım. Bu şekilde bağlayacağım. Diğer tarafı da bu küçük askımız. Ve askılamam da tamam arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir tane küçük askı, bir tane de büyük çapraz askı yaptım. Oldukça güzel bir çanta oldu. Bu çantanın içine astar yapmak biraz sıkıntı. O yüzden ben
kese kullanmayı tercih ettim. Siz bunu kesesiz de kullanabilirsiniz. Şöyle için tekrar sizinle paylaşayım. Oldukça yoğun ama keseyle de daha böyle küçük malzemeleri kullanmak için daha ideal diye düşünüyorum. Bu arada ben kendim yaptım. Ama hazırlarını alıp koyabilirsiniz. Gayet uygun fiyatları da satıyorlar. Şunu belirtmek istiyorum burada. Normalde başlangıçta şundan bir yumak dedim. Ama bu çanta için toplamda 1,5 yumak harcadım. Yani ip dokusundan dolayı kalın, renginden dolayı kalın. O yüzden 1,5 tane yumağı harcadım bu ipte. Yanlış bilgi vermeyeyim. Ben bu çantadan bir tane daha yaptım. Bu da aynı marka, aynı kalınlıkta ve aynı gramajda olan ip. Ama bunda da bir yumak gitti. Renginden dolayı birazcık daha yumuşak ve daha ince olduğu için sanırım. Aynı boyutlarda. Bundansa bir yumak harcadım. Bakın, bu ikisi de aynı, birebir aynı çantalar. Ama bu ipin dokusu daha kalın geldi ve daha çok ip harcadı. O yüzden ipi alırken, tercih ederken ipi bir elinizde bakın. Eğer kalınsa bir yumaktan fazla gidecektir. Garanti olsun diye 2 yumak kullanmanız daha büyük avantaj olur diye düşünüyorum. Çantamın tüm boyutlarını paylaştım. Askılarımı, gövdesinin boyutunu. Dilediğiniz gibi büyütebilirsiniz, küçültebilirsiniz de 2+2 şeklinde ilerliyor. O şekilde sayıyı arttırıp azaltabilirsiniz. Bunu daha küçüğünden telefon çantası da yapabilirsiniz. Bu telefon çantasından daha fazlası. İçine cüzdan, kartlık, anahtarlık, ruj, gözlük her şeyi sığdırabilirsiniz. Oldukça derin ve güzel bir çanta oldu. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.